Herkese merhaba. Bugün kronik prostatit nasıl meydana geliyor ve hastalık nasıl seyrediyor? Tedavi için neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim kısaca arkadaşlar. Aynı zamanda videoda bir de animasyon göstereceğim. Bu animasyonda kafanızda bir şeyler daha canlanmaya başlayacak diye düşünüyorum. Kronik prostatit, prostatın içerisindeki kanalların bir şekilde tıkanmasıyla, prostatın içerisindeki veziküllerin, keseciklerin şişmesiyle, bir de üzerine enfeksiyon binerse ağrıyla karakterize bir hastalık. Basitçe anlatmak gerekirse, vücudun salgı üreten organlarında böbrek olsun, safra kesesi olsun, tükürük bezi olsun ya da kulakta kir, buşon olsun salgı üretirken bu salgı zaman zaman koyulaşabilir. Ya da bu bölgede herhangi bir enfeksiyon olduğu zaman bu salgı miktarı artabilir ve organların drenaj yaptığı sistemlerde eğer tıkanıklık meydana gelirse problem daha da artabilir. Enfeksiyonla beraber hastanın şikayetleri artar. Mesela böbrek taşı döken bir hasta böbrek kanalı tıkandığı için böbrekte şişlik, ağrı, bulantı, kusma meydana gelebilir. Biz de bunun tanısını çok rahat bir şekilde koyabiliyoruz herhangi bir çektiğimiz tomografiyle ama prostatta durum böyle değil arkadaşlar. Prostatta bunu değerlendirebilecek kadar bir teknolojik görüntüleme sistemimiz şu an için yok. Çünkü prostatta yüzlerce milimetrik kanal var ve bu kanallardan sürekli bir salgı üretiliyor. Menenin yaklaşık %90'ı prostattan geliyor arkadaşlar. Bu kanallarda dışarıdan gelen bir enfeksiyona ya da üşütmeye bağlı o bölgedeki konjesyona, şişliğe ya da hasta hiç ilişkiye girmeden mikrop kapmamış bile olsa hastanın genetik yapısına bağlı olarak meydana gelen tıkaçlarla bu kanallar tıkanabilir. Bu tıkanıklık sonrasında hastada prostatitle ilgili şikayetler meydana geliyor. Ne meydana geliyor? Apış arasında ağrı, penise, testise, skrotuma vuran ağrılar, göbek altında meydana gelen ağrılar. Bu ağrı sonrasında hastada cinsel şikayetlerde bir artış. Çünkü genital bölgede ağrı olduğu zaman hastada cinsellikle ilgili şikayetlerde bir artış. İşeme bozuklukları meydana gelebiliyor. Animasyonda gördüğünüz gibi penis ucundan giren bir mikrop içeri doğru ilerleyerek prostattaki kanalları ve vezikülleri enfekte ettikten sonra da meydana gelebiliyor arkadaşlar. Tedavi yaparken yaptığımız tekniklere baktığımız zaman birçok teknik var arkadaşlar kronik prostatit tedavisinde. Ben kendi kliniğimde en başta prostat masajını hastaya düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Prostat masajının mantığı ne? Prostat masajı yaptığımız sırada burada gene videoda animasyonda gördüğünüz gibi prostat kanallarını dürterek eğer mukus tıkaçları varsa, kireçlenmeler varsa bu tıkanıklıkları biz açmaya çalışıyoruz. Vezikülleri boşaltmaya çalışıyoruz. Tabi bunun uygun bir tekniği var arkadaşlar. Bununla beraber nazikçe tekniğine uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında şok dalgası tedavisi gene bu mukus tıkaçlarını, kireçlenmeleri açmak için uyguluyoruz. Manyetik koltuk uygulaması, ozon tedavisi yapılması, nöral terapi uygulaması, prostat içine antibiyotik enjeksiyonları ne kadar varan 8 farklı tedavi tekniğini kliniğimde uyguluyorum arkadaşlar. Genellikle bize gelen kronik prostatit hastaları zaten bu şikayetleri yıllardan beri çeken birçok antibiyotik tedavisini almış ama onun dışındaki tedavileri almamış hastalar. Peki başarı oranı ne diye soracak olursanız arkadaşlar başarı oranı %70 ile 80 civarında değişiyor. Neden %70 ile 80 arasında değişiyor? Arkadaşlar bu tıkanıklıkları, bu kanaldaki tıkanıkları her zaman açmak mümkün değil. En basit bir şekilde anlatmak gerekirse size böbrek taşının böbrek kanalına düştüğünü farz edin. Biz daha öncesinde bizim bu endoskopi teknikler bu kadar ilerlemeden önce şok dalgası tedavisi dediğimiz ESVT dediğimiz bir vücut dışından şok dalgası uygulaması yaparak bu kanaldaki taşları kırmaya çalışıyorduk. Ve bu tedavinin başarı oranı genellikle %60 civarında kalıyordu. Eğer hastanın taşı da kırılmazsa ameliyat yaparak eskiden açık ameliyat yaparak hastanın taşını alıyorduk ve aldıktan sonra tabii böbrekteki drenaj, böbrekteki kirli idrar, mikroplu idrar atıldığı için ve şişlik düzeldiği için hastanın şikayetleri düzeliyordu. Yani şok dalgası tedavisiyle biz ameliyat yapmadan %60 civarında başarı sağlayabiliyorduk. Burada da yaptığımız tedavilerle bu tıkaçları biz ancak %60 ila 80 civarında açabiliyoruz arkadaşlar. %100 bir tedavi başarı oranı yok, bunu söylemek lazım. Bu tıkaçlar açılsa bile bazen şöyle bir durum da oluyor. Hastanın çok uzun zamandan beri devam eden prostatik bölgedeki yangısı, inflamasyonu, etrafındaki sinirleri ve lenf dolaşımını bozabiliyor arkadaşlar. Nöral terapiyi biz zaten bu yüzden kullanıyoruz. Bu yangı
Prostatın duyu algısını alan, o bölgedeki ağrı algısını alan sinirlerde inflamasyon, iltihap yapabiliyor. Ve hasta da bu yüzden bir ağrı hafızası meydana gelebiliyor. Bu ağrı hafızasını ortadan kaldırabilmek için nöral terapi dediğimiz teknikleri uygulayabiliyoruz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı yazımı okumak isterseniz blog yazısının linkini aşağıya koydum. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ama şunu da söylemek lazım. Sende kronik prostatit hastalığı var. Bu hastalık asla geçmez demek hastayı oldukça demoralize ediyor. Psikolojisini iyice bozuyor. Hastaya tedavi protokollerini anlatmak ve yani mucize sunmadan hastaya bunları yapabileceğimizi söylemek lazım. Çünkü hastanın hayat kalitesini ileri derecede bozan bir hastalık arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde tedavi protokollerimiz. Ayrıntılı dediğim gibi eğer yazıyı okumak isterseniz açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.